var. Peki. Jane Zhang The Diva Dance from the Fifth Element. Peki. Efsane. Jane Zhang yaklaşık 3 senedir bu kanalı kurduğumdan beri en çok istenen şarkıcılardan biri. Jane Zhang bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla Çinli bir şarkıcı. Bakalım. Jane Zhang Çinli şarkıcı, söz yazarıdır. Peki. Haydi bakalım. Burada da Diva Dance okuyor. Diva Dance işte 5. Element filminin soundtracklerinden. Okumayan kaldı mı? Yok. Kalmadı. Dimash da okudu. Hatta versus Dimash yapalım mı Özgün? Dimash Diva Dance. Valla yanar hocam ortalık. Dimash da efendim Diva Dance. Nerede okumuş ki acaba? Burada mı okumuş? Okuduğu yer neresi var? Burada okumuş mu bakalım? Russian bu. Bu Rusya'daki... demek ki Özgün bizden sonra çıktığı gün yapmış. Ya bu Rusya değil, başka bir yer. Değil mi? Ama bu canlı bir kayıt mı onu bilmiyorum. Bu Basta bu konser hocam şeydeki Basta. Kazakistan'daki konser serisi. Dur bak bu neymiş? Dur bakayım. Şuradan sonra canlı okuyor galiba o Diva Dance'i bak. Tamam, bu performansla birleştireceğim. Jane Zhang vs. Dimash Kudaibergen Diva Dance. Haydi başlayalım o zaman. Eğlenceye hazırsanız. Oo! Buyurun. Tonlara bakalım. Galiba soprano. Sol karar gibi. Pozisyon. Klasik şam pozisyonunda. Kesin soprano. Uf, acilitelere bak. Alışkanlık ne ilginç bir şey değil mi? Sol eline bakar mısınız? Bakın ne yapıyor. Çok ilginç değil mi? Bakın. Şöyle daha da büyüteyim ekranı. Görebilecek misiniz? I don't know. Göremiyorsunuz. Ne güzel. Şu. Bakın tuttuğu yere bakın. Elbisesinin bir kenarını tutmuş. Görüyorsunuz değil mi? Sıkıyor. 2 parmağıyla. Normalde şöyle bakıldığı zaman sanki eli aşağıda boş duruyormuş gibi gözüküyor. Ben de ilk ona dikkat ettim. Ya bu tiz sese çıkarken kaçınılmaz olarak o diyaframı sıkarken vücutta böyle bir sıkışma, bir şeyi sıkma hissi vardır. Yani bir yere dokunma, ittirme hissi vardır. Ya bu sol kol böyle bomboş duramaz diye düşünürken baktım ki eteğini sıkıyor. Bakın nasıl tutuyor görüyorsunuz değil mi? Ne kadar ilginç bir şey ya. Ya o insan varlığına hastayım ben ya. Bakın nereden itibaren tutuyor bu arada. Aynı zamanda gerilim azaltıcı bir şey. Hani şöyle elbisenizi tutarak söylersiniz ya ne bileyim. Vardır bizde de romanlarda falan çok vardır bu elbise tutarak söyleme. Aynı his. O geliş bile öyle. Gerçi neden öyle tutuyor? Ayakkabısına hani eteği basıp düşmesin hesabı ama bir yandan da başka bir işe yarıyor. Çünkü yürüyor çünkü sahneye gelirken. Tutmayı hiç bırakmayacak. Dikkat edin. Pozisyon çok güzel. Gayet rahat. Şimdi ben bunu yaptığım zaman herkes, yani çoğu böyle aptal aptal yorum, aptal demeyeyim ayıp olacak. Garip garip yorumlar geliyor. Diyorlar ki mesela ya hocam sen analiz yapmıyorsun ki yani kadının tuttuğu eteği gösteriyorsun veya işte başka şeylere odaklıyorsun bizi. Ama aslında işin keyifli tarafı o. Yani işin çalışma formülü orada yatıyor. Yani bu gördüğümüz yani şarkı söylüyor ve böyle çıkıyor değil. Vücudunda destek aradığı, diyaframını kullandığı veya işte hareket ettiği bir şarkıcının temel gereksinimleri bu. Eğer eteğini tutmasa yere düşebilir. Sahne biter. Efendim orada tutmayıp eli boşa düşse diyaframını yeteri kadar kullanamayabilir. O kadar çok dezavantaj var ki ama hepsi şarkıcıların içinde bir bütün. Yani şanın dışında şeyler değiller. Müthiş aceliteler, müthiş. Dimash neyle giriyor? Dimash bunu atlayarak giriyor değil mi?
Ne kadar rahat söylüyor. Ama şu sol eliyle tutmaktan o kadar bir yandan da yorulmaya da başladı. Bakın. Daha da büyük tuttu. Yani şunu söylemek isterken hani mikrofonu koyup rahat rahat ellerini kollarını kullanmak ister bir şarkıcı. Kaçınılmaz olarak sesleri temizlemek için. Zaman zaman zaten böyle kayıyor da hafif hafif. Çok güzel. Evet, nihayet iki eliyle tutup yürümeye başladı. Tam ortaladı şimdi sahneyi. Tam penaltı pozisyonu. Daha istediği pozisyonda şu anda. Nihayet o sol el özgürlüğüne kavuştu ve dikkat edin bakın hareket etmeye başladı. Hem hareketli hem vücuduna da destekle sesleri temizlendi bir anda. Pozisyon daha netleşti, dikkat edin. Çok klasik bir okuyucu değil. Klasik müzik okuyucusu değil. Bu çok belli. Yani ses pozisyon tutuşları ve ya belli bir süre çalışmış bu parçayı gibi. Hani şeyin Diva Dance'in önüne eklenmiş gibi duruyor bence. Kulaklığıyla ilgili de hemen o sorunu yaşadı. Çünkü entonasyon kayboldu belli. Çatlıyor, görüyorsunuz değil mi? Kontrol gitti. Farkında, hemen onu hissettiği için kulaklığını çıkarıp kendini bir yandan öndeki monitörlerden dinlemek isteyecek. Yine de mutlu değil. Kabul edelim. Kolay işte değil ha. O kadar güzel bir reverb var ki içeride, öyle tatlı bir delay var ki en ufak sesi bile şahane gösteriyor size. Görüyorsunuz değil mi? Ha, pozisyon değişimin güzelliğine bakın bak. İ, A'ya geçişe bakın. Yani şu oldu aslında, İ değişmedi. A şekline döndürerek açıklığı sağladı. İ'nin çıkma şeklini değiştirdi. Yani gene İ diyor da A gibi İ. Gördünüz mü? Müthiş. Dile bakın. Bakın. Köprü gibi. İ. Çıkış boğum böyle. İ'nin çıkışı başka türlü olmuyor çünkü. İ. Ama A'ya çevirince bakın. Oh. Bütün ağız içi rahatlıyor ve hava son derece rahat bir şekilde pozisyon bulup özellikle tiz bölgedeki geçişi harika şekilde sağlıyor. Tertemiz. Ve finalde A ile geldi. Tekrar İ'ye dönüyor. Film başlıyor. Bu da yaklaşık 3.13'e kadar getirmiş. Şimdi Dimash vs. Jane Zeng başlıyoruz. Ha! Nihayet o ortaya geldi, gördünüz mü? Mikrofon sehpası. Rahatlamak istiyor aslında. Yani vücudunu kullanması gerek. Bu şarkı başka türlü söylenmez öyle tek elde mikrofonla. Etek tutarak falan zor. Hey, hey, sküt, 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 sküt. Haydi bakalım, savaş başlıyor.
geliyor, geliyor. La gibi kara. Sol diyez. Klasik sopranonun çok güzel tizleri var. Diline bakın arkadaşlar. Nasıl güzel ağız içine yerleştiğine bakın. Ağzını hiç bozmadı. Yalnız en tiz sesleri çıkarken gülümseme pozisyonu aldı. Tam pozisyon bu. Bakın en tiz sesleri bulduğu yer gülümseme. Yani ses pozisyonlarında kalın sesten ağız içi bölgeye geçtiğinde bakın hep bu şekilde duruyordu. İlk kafa sesine geçtiğinde açarak yakalıyordu. Sonra daha tizlerde biraz daha gülümseyerek kontrol ediyor. Artık en tizleri onun için. Yani si natürele kadar geliyor orada. Fa gibi hatta bayağı da tiz bu. Fa diyez. Olağanüstü bir renge gidiyor tabii ki. Bir çıkması o bitti zaten şarkı. Si bemol beste. Mi bemol. Müthiş ya, çok eğlenceli. Bayağı nefes bastırıyor, görüyorsunuz değil mi? Çünkü müzik oldukça kuvvetli. Bayağı bakın, izleyin. Vücudunu kullanışına bakın ve harcadığı enerjiye bakın. Ses tutmak için bayağı mücadele ediyor. Gülümsediği pozisyonlar en tizler. Aşağı indiği zaman bakın ağız değişti. Tize gidiyor, gene gülümsüyor. Tamamen diyaframın hareketini görebilirsiniz. Tık 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 vücuduna bakın. Zıplıyor ses. Bakın. Resmen. En aşağı. Güzel. Bir de Dimash abiye bakalım. Dimash Fa diyez'den okuyor parçayı. Bir tam ton alttan ama yani of. Koyu. Oldukça koyu. Dehşet bir güç ya. O da mi'ye geliyor entizde. Ginseng fa diyezde ama olsun ya, bir tanesi koloratür soprano resmen. Gerçi Dimash'ta dağ tizi de var ha. Oo! La'ya kadar tabii. Bir saniye, bu daha da aşağısı. Bir oktav daha aşağısıymış. Ginseng'e göre bence onun da bir oktav altına iniyor sesle. Yani net 3 oktav genişliyor bir anda parça. Yeah, yeah. Mi. Çılgın adam ya. Çılgın adam. Ta 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 triyoleleri.
Şey diyeyim mi? Çok eğlenceliymiş ya. Dimash Man bunu geliştirmiştir kesin. Bak mesela burada ne durumda? Sol okuyor şimdi. Ya inanılmaz eğlenceli. Oh be, özlemişiz ya. Jane Zhang vs Dimash. Bir tanesi koloratür soprano, bir tanesi tanımsız. Çok eğlenceli gerçekten. Çok zevkli ya gerçekten. Bunları dinlemek çok keyifli. Hep böyle sesler olsa da yani coşsak. Gerçekten hep böyle coşsak. Peki Özgün Günyar.